15. yüzyılda Gutenberg matbaayı icat etti ve Avrupa'da her şey değişmeye başladı. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu da bu teklifle karşılaştı ve bu teklife pek sıcak bakmadı. 277 yıl boyunca 1727'ye kadar Osmanlı'da matbaa devlet tarafından pek de desteklenen bir şey olmadı. Bu sırada Avrupa ne yaptı? Rönesans'ı yaşadı, bilimsel devrimini tamamladı, sanayi devrimine hazırlandı. Osmanlı yanlış bir şey mi yaptı? Aslında hayır. Kendi sistemini korumayı tercih etti. Hat sanatını, medreselerini, kendi kurulu düzenini. Sadece aynı anda başka bir şeyi seçmedi. Ve o seçmediği şeyin bedeli 277 yıl boyunca bir uçurum oldu. Fırsat maliyeti tam olarak bu. Yanlış yapmak değil. Doğruyu yaparken veya doğru bir şey yaptığını düşünürken başka nelerden vazgeçtiğini görememek. İnsan beyni yaklaşık 300 bin yıllık bir sistem. O zamanlar hayatta kalmak için tek bir şeye odaklanmak gerekiyordu. Önündeki tehlike, elindeki av ve bugün ne yenecek? Ya şu mağarayı seçmeseydik keşke diye düşünmek için bir vakit yoktu. Ve hayatta kalan düşünmedi, hareket etti. Ve beyin o günden bu yana çok da değişmedi. Hala seçtiğimize odaklanıyoruz ve seçmediklerimizi silip atıyoruz. Ve buna ekonomistler bir isim verdi. Seçilmemiş seçeneğin görünmezliği. Aslında basit bir deneyle bunu anlayabiliriz. İnsanlara şunu sorsak, hani 200 dolar kazanmak ister misiniz? Tabii ki herkes evet der. Sonra şu şekilde sorsak, şu an elinde 200 dolar var. Bunu bankaya mı koymak istersin yoksa konsere mi gitmek istersin mesela? İnsanlar o anda genelde konseri seçerler. Çünkü havadan gelen bir 200 dolar var. Yani kimse kendine o anda şunu sormaz. Ya o 200 dolara, havadan gelen 200 dolara bankaya koysam ne güzel olur. İlk tepki bu olmaz. Yani burada aslında seçmediğimiz seçenek aslında görünmez olur. Zihin o ihtimali işlemez bile. İşte Osmanlı da tam olarak matbaa konusunda bunu yaptı. Aslında matbaayı reddederken yanlış bir şey yaptıklarını düşünmüyorlardı. Kendilerine göre doğru bir şeyi seçtiler. Ama o seçimin gizlediği bedeli görmediler. Peki bu sadece tarihte mi oluyor? Bizim de acaba kendi hayatlarımızda kaç tane matbaayı reddettiğimizi hiç düşündük mü? Tabii Osmanlı tek değil. Kendi tarihimizi çok da gömmeyelim. Tarihe baktığımızda aynı hatanın tekrar tekrar yapıldığını görüyoruz. Ve her seferinde aynı şey var. Seçilen şey o anda mantıklı, o an doğru ama seçilmeyen şeyin bedeli çok sonradan ortaya çıkıyor. Şimdi 1970'lerin başı Xerox diye bir firma var. Bunlar o zaman Palo Alto'daki laboratuvarlarında bir şey geliştiriyorlar. Fare, grafiksel arayüz, ekranda ikonlar. Aslında bu bugün kullandığımız bilgisayarların, tabletlerin temeli. Xerox firması bunu yıllar önce icat ediyor. Ama Xerox bunu bir ürüne dönüştürmeyi beceremiyor. Çünkü o zaman onlar kendilerine bir fotokopi şirketi olarak görüyorlardı. Tıpkı 2 video önceki Sears videosu gibi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Sears firması da kendini mağazacı olarak görüyordu. Yani mağazacı kralı olarak görüyorlardı kendilerini. Tıpkı onlar gibi yani birebir örnek. Xerox da kendini fotokopide çok iyi görüyor. Hiç böyle bir şey geliştirirken onu ürüne dönüştürmek akıllarına gelmiyor. Ama 1979'da Steve Jobs bu laboratuvarı ziyaret ediyor. Ve gördükleri şeyler karşısında adamın kafasında bir ışık yanıyor. Ve aynı gün Apple'a dönüyor. 5 yıllık bir kişisel bilgisayar gelişim çağı başlıyor. Ve 1984'te büyük bir reklamla Macintosh'u piyasaya sürerek kişisel bilgisayar devrimini başlatıyor. Xerox bugün nerede? Küçük bir yazıcı şirketi. Yazıcılar bile tarihe gömüldü. O zaman bu firma yanlış mı yaptı? Hayır. Kendi işine odaklanmak onlar için mantıklıydı. Sadece seçmedikleri şeyin bedelini göremediler. Şimdi bir diğer örnek. 19. yüzyıla gidelim. 1867 yılına. Rusya, Alaska'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne tam 7,5 milyon dolara satıyor. O dönem kötü bir karar mıydı? Hayır. Alaska ıssız, soğuk, yönetilmesi çok zor olan bir yer. Rusya için mantıklı olan şey parayı alıp gitmek. Ama işte sonradan o topraktan neler çıktı? Doğalgaz, altın, petrol ve bugün Alaska'nın yeraltı değerlerinin trilyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. O zamanki 7,5 milyon dolar nerede? Bugün trilyonlarca olan dolar nerede? Çok büyük bir fark var arada. İşte bu ikisinin ortak noktası. Biri bir firma, biri bir ülke. Ama o an için mantıklı olan şeyi yaptılar aslında. Ellerindeki bilgiyle aslında doğru kararı verdiler. Ama seçmedikleri şeyin bedelini hesaba katmadılar. Çünkü dediğimiz gibi beyin görmediği şeyi hesaba katmıyor.
Peki bu kaçınılmaz mı? Fırsat maliyetini görmek hiç mümkün değil mi? Şimdiye kadar tarihe baktık. Şimdi biraz da sayılara bakalım. Çünkü fırsat maliyeti en çok burada görünüyor. Şimdi basit bir soru. Bugün elimizde 1000 lira var. Gittik bir telefon kılıfı aldık. Ne kaybettik? Herkes 1000 lira der. 1000 lira verdik aldık. Ama bir ekonomist buna farklı bakar. 1000 lira 10 yıl boyunca yılda %10 büyüseydi bugün 2600 lira olurdu yaklaşık. 20 yılda 7000 lira, 30 yılda 18.000 lira. Yani telefon kılıfının gerçek bedeni 1000 lira değil. Zamanla birlikte 18.000 lira. Bunu kimse göstermiyor. Fiyat etiketine yazmıyor. Beyin de bunu hesaplamıyor. İşte Warren Buffett bunu çok erken görenlerden biriydi. 14 yaşında çok erken bir yaşta ilk hissesini alıyor. Arkadaşları oyun oynarken o bileşik faizi hesaplıyordu. Ve o adam Buffett şunu söylüyor. Bugün harcadığım her dolar aslında gelecekteki 10 dolarım diyor. Bu fırsat maliyetini görmek demek. Elimizdeki şey değil, seçmediğimiz şeyi görmek. Ve bu sadece para için geçerli değil. Zaman da aynı şekilde çalışıyor. Bugün harcadığımız bir saat, yarın kazanabileceğimiz bir beceriye gidebilirdi mesela. Ve o beceri 5 yıl sonra bizi bambaşka bir yere taşıyabilir. Biz 277 yıl boyunca matbaaya direndik. Xerox firması kendi icadını, kendi yaptığı şeyi rafta bıraktı. Rusya'da yönetilmesi çok zor olduğu için ıssız bir yer olan Alaska'yı o anda tatlı gelen nakit paraya sattı. Aslında hepsi aynı hatayı yaptı. Elindekinin bedelini gördüler, seçmediğinin bedelini görmediler. Peki ya bizim hayatımızdaki kararlar? Hangileri aslında görünmez bedel taşıyor? Şimdiye kadar hep görünmeyenleri anlattık. O göremedi, bu göremedi. Ama dediğimiz gibi Warren Buffett gibi bazı kişiler bunu gördüler tarihte. Ve onları aslında farklı yapan şey ne? Şimdi 19. yüzyıla gidelim. Meşhur komplo teorilerinin bir numaralı aktörü John D. Rockefeller. O zaman 26 yaşında küçük bir ticaret şirketi var. Ortaklı. İşler iyi gidiyor. Rahat bir hayatı var aslında. Ama aynı zamanda petrol sektörü o dönem büyüyor. Tıpkı bugünkü AI gibi bir trend şeklinde büyüyor. Ve büyük bir fırsat görüyor 26 yaşında. Ve kendi şirketindeki ortaklardan hisseleri satın alma kararı alıyor. Ama yeteri kadar parası yok. O kadar inanıyor ki o hisseleri almak için kredi çekiyor. Herkes tabii bunu riskli buluyor. Ortakları itiraz ediyor. Ailesi de karşı çıkıyor. Ama o zaman işte Rockefeller kendine tek bir soru soruyor. Burada kalırsam 10 yıl sonra nerede olurum? Ama buna inanıp yatırım yaparsam 10 yıl sonra nerede olurum? İki seçeneği yan yana koyuyor ve seçmediğinin bedelini görüyor. Krediyi çekiyor, hisseleri satın alıyor ve petrole yatırım yapıyor. Daha çok aslında petrolden de ziyade petrol dağıtımına yatırım yapıyor. Bunu tam bilmiyorum ama çok iyi bir film var. Aklıma geldi, onu paylaşayım sizle. There Will Be Blood diye. Bu Daniel Day-Lewis var. Çok meşhur bir aktör, onun filmi. O bence zaten onu okumuştum. Hani o filmde Rockefeller'ın hayatından etkilenerek, hani o konu senaryo tabii onun hayatı birebir değil ama ondan etkilenerek o dönemi çok iyi anlatan bir film. Buraya koyuyorum. Onu da mutlaka izleyebilirsiniz. Güzel bir film yani. İzlemeyenler varsa. İzleyenler de yorumda kendine belli etsin. Şimdi devam edelim. Şimdi bir de Warren Buffett'tan bahsettik. Onun aslında bir ortağı var. Charlie Munger diye bir adam. Ve onun bir kuralı var. Diyor ki bir problemi çözmek istiyorsan önce tersini düşün. Bu ne demek tabii bakalım. Yani başarılı olmak istiyorsan seni başarısız yapan şeylerin ne olduğunu bul. Doğru kararı vermek istiyorsan da seçmediğin seçeneğin seni nereye götüreceğini hayal et. İşte bu fırsat maliyetini görmenin hani en pratik yolu. Seçtiğimiz şeye değil, işte seçmediğimiz şeye odaklanmak. Burada ikisinin ortak noktası Rockefeller'ın da Charlie Munger'ın da. Bunlar aslında böyle doğmadılar. Bunu görmek için bir sistem geliştirdiler. Kendilerine sürekli seçmediğim şey beni nereye götürür? Bana neye mal olur? Gibi soruları sormayı kendine alışkanlık edindi bu tip insanlar. İşte fırsat maliyetini görmek aslında bir yetenek değil. Bir alışkanlık meselesi. Ve bu alışkanlık herkes tarafından öğrenilebilir. Tüm bu tarihi örnekler, tüm bu tarihi isimler hepsi asıl şu soruyu sormak için. Bizim hayatımızdaki fırsat maliyeti ne? Şimdiye kadar hep para, şirket, imparatorluk konuştuk. Ama en büyük fırsat maliyeti bunların hiçbiri değil. En büyük fırsat maliyeti zaman. Para kaybedebiliriz, geri kazanabiliriz. Şirket batabilir, yeniden kurulabilir. Ülke yıkılabilir, yeniden ayağa kalkabilir. Ama zaman geri gelmiyor. Şöyle düşünelim. Bugün diyelim 25 yaşındasın. Her sabah uyandığında 24 saat hesabına karşılıksız yükleniyor. Kullansan da, kullanmasan da, bir yere yatırsan da, yatırmasan da hesabında duruyor. Ve o 24 saatin fırsat maliyeti ise o gün yapabileceğimiz ama yapmadığımız aslında her şey. Verdiğimiz örneklerin hiçbiri aslında ilk baştaki verdiğimiz örnekler fırsat maliyetini hesaplamayanlar. Sonrakilerde fırsat maliyetini hesaplayıp seçmediği şeylerin nelere yol açabileceğini pozitif olarak gören kimseler.
Şimdi bugün kendimize dürüstçe şunu sormamız lazım. Biz zamanımızı en çok neye harcıyoruz? Çünkü genç yaşta paramız olmayabilir, hiçbir şeyimiz olmayabilir ama zamanımız bir şekilde var. İşte biz bu zamanı sosyal medyada reels kaydırmaya mı harcıyoruz? Anlamsız toplantılara mı gidiyoruz? Sürekli boş boş film mi izliyoruz? Sürekli bizi bir yere götürmeyen işlere mi harcıyoruz zamanımızı? Bunu kendimize dürüstçe sormamız lazım. Bunu kendimize dürüstçe sormamız lazım. Ve her zaman şunu düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bu saatleri başka bir şeye harcasaydım 5 yıl sonra nerede olurdum? Hep bu motivasyon, bu düşünceyi kafamıza yerleştirmemiz lazım. Bununla alakalı da çok zaten bilinen bir kitap. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap var. Şuraya da onu koyuyorum. O da aslında küçük görünen şeylerin nasıl zaman içinde bu birleşik faiz dediğimiz compounding deniyor buna İngilizce'de. Yani küçük şeylerin büyümesi. Bununla alakalı da bir söz var Einstein'ın. Emin değilim yani şimdi yalan olmasın onu gördüm de %100 doğruluğundan emin değilim. Dünyanın 7. harikası yok 8. harikası da compounding diyor. Yani birleşik faizin gücü. Bu sadece parayla alakalı değil, zamanla da alakalı. Yani küçük küçük yaptığın şeyler yıl sonunda büyüyor. Yıllar sonra çok daha da büyüyor. Bu kitapta tam bunu anlatıyor. O yüzden önerebilirim. Devam edelim. Tabii cevap bizler için çoğu zaman rahatsız edici ama dediğimiz gibi bu ilk adım. Bu kadar aktör sormadı. Biz soranlar gibi olabiliriz. Bu bizim elimizde. Çoğu zaman bu kararlar doğru kararlar. O an için yanlış gelmiyor. Ama işte her sabah uyandığımızda yaptığımız şeylerin hepsinin görünmez bir bedeli var. İşte nedir bu fırsat maliyeti sorusunun cevabı bu. Ve bizi bekleyen soru dediğim gibi şu. Bu şekilde bitirelim. Şu an hayatımızda seçmediğimiz şeylerin bedeli ne? Ve bunun avantajları ve dezavantajları ne? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ilk ekonomi hakkında fırsat maliyetini duyduğumda hani etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. İlk başta anlayamamıştım yani tam olarak ne fırsat çünkü fırsat kelimesi maliyet yan yana çok şey olmuyor. Bir çelişki var gibi. Ama güzel bir mantık. Bunu anladıktan sonra daha da farkındalığınız artıyor. O yüzden yorumlara yazın. Konuşalım, tartışalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Tuna İnce kanalından herkese görüşürüz.